Karşı karşıyayız. Köpeklerden korkuyor. Come, come. Come. Nice. Hepsi uysal. Köpeklerden korkuyor. Hepsi öyle. Sakin hayvanlar. Bunu YouTube'a koyacağım. Come, is no problem. Öyle küçük araba yapmışlar. Bu Clemon, right? Evet. Burada da bir Clemon. Gördüğünüz gibi Tayland tamamen vahşi canlıların olduğu bir yer. Bunu da yoldan geçerken evin kenarında gördüm. Gayet yakın. Ve bize görüntüsü kaçtı tabii ki de. Seri bir hayvan. Tehlikeyi görünce hemen kaçıyorlar. Snake Park'ta bu şekilde. Merhabalar, günlerden salı. Ve bugün Tayland'da Kim Yon pazara gidiyoruz. Orada yerel pazarı seyredip ve oradaki ürünleri tadacağız. Bugün biraz yağmurlu hava. Şöyle göstereyim. Genellikle Grab kullanıyoruz. Grab biraz daha hızlı ve daha güvenli. Çünkü her gün yağmur yağıyor. Ama her şey yolunda. Kocaman bir rezidans. Genellikle bu binalar Çin tarafından yapılıyor. Aynısı Malezya'da da gördüm. Yani çok küçük odalar ve yüksek katlı. Biz Malezya'da yaklaşık 50. katta kalmıştık. Bayağı bir yüksekti. Yani aşağıdaki insanlar, arabalar böyle ufak karınca gibi gözüküyordu. Tek anlamadığım bu ülkede şu. Çünkü ne zaman Tayland'a gelsem hep aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu kadar fakirlikte bu kadar nasıl mutlu olmayı becerebiliyorlar? Yani gerçekten de ilginç. Yani bunu açıklamak gerçekten zor. Yani mutlu olmanın bir yolunu bir şekilde buluyorlar. Şöyle polis binası. Bütün polis binalarında genellikle ve resmi binalarda, hatta özel mülkiyetlerde hep kralın resmi var. Yani inanılmaz derecede bir bağlılık ve sadakat duyuyorlar. Biz toplam yani yaklaşık 5 kilometrelik gibi bir yere 3 dolar ödeyeceğiz. Uygun. Kesinlikle Grab temiz, clean. Ondan sonra sigara kokmuyor. Ondan sonra Grab sürücüsü hiçbir şekilde yani rahatsız edici bir şey söylemiyor. Siz konuşmadığınız sürece zaten konuşmuyorlar. Yani robot gibi işini yapıyorlar. Bu da şöyle arabadan bir çekim olsun. Yağmur. Kaç dakika olmuş video? 4 dakika. 4 dakika sonra yağmur bitti. Bu kadar. Yani Tayland'da yağmur genellikle kısa sürüyor. Giriş yapıyoruz pazara ve bu şekilde farklı meyveler alacağım. Türkiye'de olmayan meyveler, böyle küçük pazarlar, sokak satıcıları.
dün de bahsetmiş olduğum gibi yani burada insanlar genellikle hep dışarıdan tüketiyor. Tavuk parçacıkları, domuz, ufak ufak sokaklar. Yani genellikle Tayland içecekleri. Şansıma da bugün hava yağmurlu. Muz sadece 30 baht. Gerçekten ucuz. Bayağı bir ucuz. Türkiye'de. Hello. Hi. Hi. Where you from? I'm from Turkey. You? Turkey. Yeah. Thailand. Do you know Turkey? No. You don't know? Ah, okay. I'm recording video. This no problem. Okay, guys. Okay. Yeah. Şunları mesela genellikle tapınaklarda kullanıyorlar. Şu muzlar yemek için değil, bunları kızartıp o şekilde yiyorlar. Yani normal sert bir muz. Hello, how much cost? 1 kilo 300 baht. Can you say again? 1 kilo 300. 300. Ah, okay. Thank you. 1 kilo 300. Pahalı. Bu şekilde. Nasıl? Snake? You want? You don't want. Size şu meyveyi de göstereceğim. Bu meyve de güzel. Kim bakıyor? Satıcıyı bekliyoruz. Satıcı yok. 1 kilo 100. Kilosuna 100 dedi. 100 Tayland bahtı. Denemek için 3 tane alacağız. Öyle çok fazla almaya gerek yok. Çünkü tadını bilmiyorum. Ama genellikle egzotik meyveler. Yani, can you choose a big one please? Bu şekilde seçiyoruz. Teyzemiz de bu şekilde satıyor. Shopping. Bilmiyorum, kadın sanki bizi görünce yüz dediği gibi bir his var içimde. Böyle bir içli. This lychee, right? Lychee. How much lychee? Huh? Burada da böyle direkt soyup servis ediyorlar. Mesela kestaneler böyle taş var. Taşın içinde kavurup o şekilde satıyorlar. Bugün de yağmur. Evet. 7-Eleven her yerde. Hello, how much? How much? How much? 300 baht.
Çok fazla şekerlemeler var. Kestane. Sanırım onu çiğ satıyorlar. Mango ile papaya bulamadık aslında, onlar da çok lezzetli. Ama onu nerede satıyorlar? Bugün de böyle Tayland'da bir pazar yürüyüşü olsun. Aslında rahat insanlar, yani evet uzun süre çalışıyorlar ama hani böyle genellikle böyle çok fazla kasmıyorlar. Bir müşteri geldiğinde mesela hemen koşturmuyor. Sakin sakin, kendini kasmadan. Öyle de bir durum mevcut. Tayland'a hoş geldiniz. Tayland günlüğümüz kaldığı yerden devam ediyor. Hem sokakları geziyoruz, hem meyvelerine bakıyoruz, hem pazar fiyatları. Mesela Tayland'da Pattaya fiyatları gördüğünüz gibi, ama mesela Krabi, Phuket bu fiyatlar tarih olacak. Yani bu fiyatlardan daha yüksek. Meraklı gözlerle bakan insanlar. Şu dolmuşlar şehir içinde ucuz, yaklaşık 20-30 baht, ama tuktuklar 200'den başlıyor. Arada ciddi bir uçurum fark var. Yani tuktuk özel taksi gibi. Burada Müslüman ablalarımız. Hepsi telefonla oynuyor. Ucuz gerçekten. Mesela Malezya ve Singapur'a göre meyve fiyatları, yani bedavadan bir tık pahalı diyebilirim. Çünkü Malezya'da, Singapur'da meyve fiyatları tane olarak satılıyor. Yani örnek veriyorum, 2 tanesi 3 dolar, 5 dolar. Excuse me. Geçtik. Çerez bakliyat çok fazla. Kajı. Sorry. Bana dur dedi de görmedim. Kameraya odaklandım. Oradan da geçen birisi vardı. Karşıya geçebiliriz yaya yolundan. Renkli evler. Mesela GoPro kullananlar varsa lütfen yorumdan bahsetsin. Mesela uzun kullanımda yani donma ve ısınma oluyor. Aslında ben bunu Singapur'dan aldım. GoPro 13 Hero. Aslında memnunum. Video kalitesi güzel. Ama kesinlikle bir DJI değil. Çünkü DJI gerçekten daha kaliteli ve daha pratik, daha kullanışlı. Ama benim param buna yetti. Yani bununla başlayıp tecrübe kazanmak istiyorum. Çünkü YouTube'da yeni başladım. Yeni öğrenmeye başlıyorum. Mesela açıkçası video edit
programları hakkında bir bilgim yoktu ama yavaş yavaş öğreniyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki de bunlar zamanla olacak. Bir bebeğin emeklemesi gibi. İlk önce emekleme dönemi, ondan sonra yürümesi. Bunların hepsi meşakkatli ve zor yollardan geçiyor. Ama öğrenmeye açık bir insanım. Biraz kendimden bahsedeyim. Yani ben yıllarca havaalanında ve otellerde, 5 yıldızlı otellerde çalıştım. İngilizce orta seviyede, yani konuşup anlamada herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında İtalya'da 2 yıl yaşadım. İtalyanca biliyorum. Biraz da Rusça. Açıkçası şimdi de Çince'ye başladım. Çince öğrenmek istiyorum. Çünkü Asya ülkelerinde yani kesinlikle söz sahibi Çin. Ve yani Çin ekonomisi de dünyada birinci sırada bana göre. Çünkü Çin pazarı artık her yerde. Ve Çince bilmek de büyük bir avantaj. Bu şekilde. Ama seviyorum ben Tayland'ı. Çünkü Tayland değişik, farklı. Yani burada tamamen her insana göre hitap eden bir ülke. Yani mesela doğayı seviyorsanız, evet, doğası muhteşem. Bir Türkiye gibi diyebilirim. Eğer gece hayatını seviyorsanız zaten gece hayatı yani dünyada bir numara. 2024 yılında en çok turist çeken ülke oldu. Yani Tayland o konuda muhteşem. Ucuzluk diyorsanız bana göre Vietnam'dan sonra en ucuz Asya'daki ülkelerden bir tanesi. Dil konusunda ise, dil konusunda da anlaşırsınız. İnsanlar İngilizce biliyor. Yani dil bilmeseniz bile bence yola çıkın. Çünkü dil bana göre bir bariyer değil. Hatta Instagram'da şunu görmüştüm. Bir adam yabancı dil bilmiyor, İngilizce, tişörtüne bütün her şeyi, sticker'ını yapıştırmış. Mesela yemek yemek istiyorsa yemeği gösteriyor. Eğer uçak ise, ulaşım ise o uçak resmini gösteriyor. Bu şekilde adam dünyayı geziyor. Evet, buradan hızlıca kaçalım. Çünkü müzik var. Telif yemeyelim. Yine bir helal kafe. Ve karşıya. Tapınağa benziyor. Ama muhteşem gözüküyor. O görüntüyü alabilirsem. Bunlar mesela bilet satıyorlar. Loto gibi. Loto biletleri satılıyor. Evet, bugün yine en şanslı günündeyim. Ben ne zaman zaten video çekmeye başlasam sürekli yağmur yağıyor. Ve kameraya gezmek de gerçekten farklı. Bütün insanlar sana bakıyor. Meraklı gözlerle. Ve şuradan geçelim. Videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Diğer videolarda görüşmek üzere.